Size bugüne kadar anlatılan her şeyi, ezberletilen tüm o siyasi masalları bir kenara bırakın. Orta Doğu'daki bu bitmek bilmeyen kan gölünün, o bitmeyen ağıtların, sadece petrol rezervleri, doğalgaz boru hatları, stratejik limanlar veya harita üzerindeki takım elbiseli adamların cetvelle çizdiği sınırlarla ilgili olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Eğer öyleyse dünyanın en gelişmiş modern ordularını yöneten, dışarıdan bakıldığında son derece rasyonel, modern ve seküler görünen o küresel liderler neden binlerce yıllık tozlu metinlerdeki karanlık kehanetlerin peşinden gidiyor? Hakikateryanlar, gündemin köklerine hoş geldiniz. Bugün ekranlarda size diplomasi krizi diye yutturulan o büyük tiyatronun arkasındaki asıl dehşeti konuşacağız. Çünkü bugün Orta Doğu'da izlediğimiz şey aslında sıradan bir savaş değil. Bu insanlığın ilk cinayetiyle, Kabil'in Habil'i katlettiği o ilk kardeş kanıyla başlayan kadim ve lanetli bir ritüelin devamıdır. Bugün bu coğrafyada, Gazze'de, Şam'da, Bağdat'ta dökülen her damla kan aslında modern bir siyasetin veya askeri bir hatanın sonucu değil, binlerce yıl önce kurgulanmış devasa bir kıyamet senaryosunun o büyük kurban sunağına sunulan birer adaktır. Bana göre gerçek, haber bültenlerinde sandığımızdan çok ama çok daha karanlık. Peki, Orta Doğu neden hiç huzuru bulmaz? Coğrafya gerçekten sadece İbn Haldun'un dediği gibi bir kader mi, yoksa bu topraklar bizzat kanla mühürlenmiş bir laneti mi taşıyor? Teolojik anlatıya ve kadim metinlere göre her şey tam da bu topraklarda, Mezopotamya'nın o verimli ama tekinsiz düzlüklerinde başladı. Kabil, kardeşi Habil'i saf bir kıskançlık, haset ve kibir yüzünden bu topraklarda katletti. O gün yeryüzünün toprağı ilk kez bir insanın hem de bir kardeşin kanını emdi. Ezoterik ve psikolojik bir bakış açısıyla okursanız Orta Doğu insanlığın kolektif bilincindeki o ilk kardeş katli travmasının tam merkez üssüdür. Binlerce yıldır bu topraklarda ordular, bayraklar, diller ve inançlar değişiyor. Kimin kimi neden öldürdüğünün bahaneleri sürekli olarak güncelleniyor. Ama değişmeyen tek bir şey var. Kardeşin kardeşi katletme ritüeli. Bugünün modern orduları, o gökyüzünü yırtan füzeleri ateşleyen askerler aslında binlerce yıl önce Kabil'in kalbinde taşıdığı o ilk hırsı, o ilk nefreti taşıyorlar. Ancak bu mesele sadece edebi bir sembolizm veya tarihi bir nostalji değildir. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu toprakların canlı nefes alan bir hafızası var. Kutsal metinler burayı Tanrı'nın evi, peygamberlerin yurdu olarak tanımlarken aynı zamanda da çok korkunç bir detayı da fısıldar bize. Burası o büyük hesaplaşmanın, mahşerin ve kıyametin de yaşanacağı yerdir. Yani burası hem medeniyetin varoluşun başladığı yerdir, hem de yok oluşun sahneleneceği o son tiyatrodur. Siyasetçiler televizyonlarda petrol varil fiyatlarını, enflasyonu veya Birleşmiş Milletler kararlarını konuşurken arka odalardaki o gizli akıl bu kadim hafızayı kasıtlı olarak tetikleyerek kıyameti kendi elleriyle erkene çekmeye çalışıyor. Bakın, ben hayatımın kritik bir dönemini, 4 yılını o coğrafyada, Kuzey İran o Sarp dağlarında sınır ötesi operasyonlarda geçirmiş biriyim. Bir kitap sayfasından değil, bizzat o toprağın tozunu yutmuş biri olarak söylüyorum. Oradayken o toprağa bastığınızda klimalı odalarda alınan kararların hiçbir hükmü olmadığını anlarsınız. Çünkü o coğrafyada güç ve zaman batıdaki gibi rasyonel akmaz. Bir vadide gezerken veya bir vadide yürürken binlerce yıl önce aynı vadide kan dökmüş antik bir ordunun nefesini ensenizde hissedersiniz. Çünkü o toprağın kimyasına kan karışmıştır. Modern, laik, teknolojik ve yapay zekanın uzayı fethettiği bir yüzyılda yaşıyorsak kendinize dönüp bir şu soruyu sorun. 21. yüzyılda yaşamamıza rağmen dünyanın en büyük küresel savaş stratejileri neden 2000 yıllık dini kehanetlerle birebir örtüşüyor? Batı dünyasında, özellikle de okyanusun ötesinde, Amerika'nın derin dehlizlerinde çok güçlü, fanatik bir inanç yapılanması var. Evangelist Siyonizm. Onların o sapkın teorisine göre
Mesih'in yeniden dünyaya gelişi, gökten bir kurtarıcının inmesi rasyonel bir barışla olmayacak. Onlara göre Mesih'in gelmesi için Orta Doğu'nun tamamen ateşe verilmesi, Kudüs'ün mutlak suretle ele geçirilmesi ve o meşhur 3. tapınağın Mescid-i Aksa'nın kalıntılarının üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Aslında bu izlediğimiz şey rasyonel bir dış politika falan değil. Bu saf bir teopolitikadır. İncil'de çok net bir şekilde geçen Armagedon veya İslam literatüründeki adıyla Melhame-i Kübra. İki inancın da kıyamet senaryoları aynı noktayı, Amik Ovası'nı, Mezopotamya'yı ve Şam kırsalını gösterir. Her ikisi de bu topraklarda gerçekleşecek olan devasa, kan dondurucu bir savaştan bahseder. Bugün bu bölgede atılan her askeri adım, her füze saldırısı, her suikast sanki bu büyük savaşı başlatmak için ince ince işlenmiş birer provokasyon gibi. Haberlerde belki dikkatinizi çekmiştir. Kusursuz kızıl düvelerin özel genetik çalışmalarıyla yetiştirilmesinden Süleyman Mabedi'nin temellerinin atılması için yapılan o gizli hazırlıklara kadar her şey aslında birer askeri veya turistik lojistik değil. Bunlar kan dondurucu birer teolojik ritüel hazırlığıdır. Küresel güçler, o kendilerini seçilmiş sanan elitler sadece o verimli toprakları ele geçirmek istemiyorlar. Onlar Tanrı'yı da kendi saflarına çekmek, hatta döktükleri kanla onu kıyameti başlatmaya zorlamak istiyorlar. Şimdi biraz geçmişe gidelim. 1916 yılına. İngiliz ve Fransız diplomatlar o meşhur Sykes-Picot anlaşmasıyla masaya oturup bu bölgeyi lime lime cetvelle böldüğünde sadece bir siyasi sınır çizmediler. Aslında kurban edilecek devasa bir coğrafyanın ölüm hücrelerini de belirlediler. Ama bu mesele emperyalizmin klasik sömürge iştahından çok daha derindir. Bence artık şunu görmemiz gerekiyor. Bu bölgedeki savaşlar bitirilmek, çözülmek veya barışa kavuşturulmak için çıkartılmıyor. Bu savaşlar yönetilmek, sürdürülmek ve vakti geldiğinde daha da harlanmak için varlar. Çünkü tüm bu yaşananlar o elitlerin gözünde devasa teolojik bir ritüeldir. Peki bu karanlık ritüellerin, bu karanlık tünellerin sonu nereye çıkıyor? Eğer ekranlarda bize anlatılanlara inanır, bu savaşların sadece birer çıkar çatışması, sınır güvenliği veya enerji koridoru meselesi olduğuna inanırsak, safça bir gün barışın geleceğini umabiliriz. Peki öyleyse neye inanmamız lazım? Bence bu bir rasyonel savaş değil. Bu bir inanç savaşı. Ve bir inanç savaşında barış sadece bir illüzyondur, bir yalandır. Çünkü masanın iki tarafı da kendi tanrısının, kendi inancının onlara vaat ettiği o mutlak zaferin ancak ve ancak karşı tarafın tamamen yok edilmesiyle, o tam bir yıkımla geleceğine inanıyor. Barış onların inancına göre kehanetin ertelenmesidir. Ve kehaneti ertelemek Tanrı'ya karşı gelmektir. Bu yüzden suları bilerek bulandırıyor, o ateşe bilerek odun taşıyorlar. Bugün Gazze'de binalar çökerken, Şam'da bombalar patlarken, Bağdat'ta veya Tahran'da sirenler çalarken yaşananlar rasyonel bir aklın ürünleri değil, bu bahsettiğim o devasa kanlı satranç tahtasındaki piyon hamleleridir. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu oyundaki oyuncular biz değiliz. Oyuncular asırlardır o kapılı kapılar ardında kendilerini tanrısal bir göreve atanmış hisseden o karanlık teopolitik akıldır. Orta Doğu'daki ateş sadece bir yakıt meselesi değil, açık ve net bir yakılış meselesidir. İnsanlık Kabil'in elindeki o ilkel taştan bugün dünyayı yok edebilecek atom bombalarına, hidrojen bombalarına evrildi. Silahlar gelişti, üniformalar değişti ama o zihinlerin içindeki karanlık hain, o kardeş kanına duyulan susuzluk hiç değişmedi. Bizler ekran başında sınırları, petrol fiyatlarını ve siyasi kınama mesajlarını tartışırken birileri bizim masumların ve bu kadim toprakların kanı üzerinden binlerce yıllık bir kehaneti tamamlamaya çalışıyor. Şimdi bu video bitmeden veya videoyu kapatmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Orta Doğu'daki bu bitmek bilmeyen kaos gerçekten takım elbiseli siyasetçilerin rasyonel nedenleriyle açıklanabilir mi? Yoksa gerçekten de insanlık görünmez, teolojik bir el tarafından adım adım
geri döndürülemez bir kıyamet senaryosuna mı sürükleniyor? Benim düşünceme göre bize dayatılan bu yalanların, bu kanlı illüzyonların ötesine geçmek zorundayız. Uyanık kalmak, sorgulamaktan ve hakikati aramaktan asla vazgeçmememiz gerekiyor. Videonun sonuna gelmişken Tevrat'tan çok güzel bir şey anlatmak istiyorum size. Tevrat'ın yaratılış bölümünde Kabil kardeşini katlettiğinde Tanrı o kan donduran soruyu sorar. Ne yaptın? Dinle. Kardeşinin kanı topraktan bana feryat ediyor. İşte o feryat binlerce yıldır bu topraklarda bir an olsun dinmedi. Bizler o çığlığın ardına saklanan asıl katilleri ve kurgulanan o devasa senaryoyu deşifre etmeye, üst sürmeye devam edeceğiz. Sessiz olun, uyanık kalın ve kendi hakikatinizin peşini asla bırakmayın. Gök biliyor, yerdekiler de er ya da geç öğrenecek. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.